Herkese merhaba arkadaşlar. Rex ve Toby ile tanışın öncelikle. Uzun zamandır bisiklet sürmeye ara verdim. Omuz yırtıkları, bel ağrıları, boyun ağrıları gibi bisikletin yan etkilerinden, daha doğrusu downhill'in yan etkilerinden 3 sene kadardır ortalıkta yokum. Instagram'dan bisikletle ilgilenenleriniz beni kassap olarak biliyordur. Bugün yeni bir bisikletin kutu açılışını yapacağım. Yamaha Moro 07. Bu bisiklet trail enduro tarzında elektrikli bir bisiklet. Heyecanlıyım tabii ki. Yaklaşık 5 ay kadar bekledikten sonra Alanya Yamaha Etkin Ticaret'ten teslim alabildik. Oldukça büyük bir kutu var. Tahmin ediyorum ki bisiklet kurulu bir şekilde içinde duruyor. Sadece gidonun takılı olmadığını varsayıyorum. Ben de kutuyu ilk kez açıyorum. Hep beraber kutu içerisinde neler var göreceğiz. Six and a half hours later. Ve Yamaha Moro kutudan çıkıyor. Evet. Yamaha'dan açıkçası amatör bir bisiklet bekliyordum ancak bizim downhill'de de kullandığımız markaları neredeyse tamamını üzerinde stok olarak barındıran bir bisiklet. Bu arada benim downhill freeride enduro klasmanında fabrikasyon olarak kullanacağım ilk bisiklet bu. Görsellerde göründüğünden çok daha iri görünüyor. Hemen temelce bahsedelim. Dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi büyük çoğunluğu zaten kurulu geldi. Sadece gördüğüm kadarıyla gidon açısını ve boğazı ayarlayacağım. Bu bisiklet şu anda ülkeye yeni giriş yapıyor. 3 tane boyu var. Small, medium ve large olarak. Ben zaten inişe yatkın kullanmayı sevdiğim için bir boy küçük bisikletler tercih ediyorum. Benim boyum 1.90. Bu kadroda şu anda large kadro. Yamaha'nın 80 Nm'lik PV-X3 motoru var. Üstünde de 500'lük bir batarya var. Maxxis'in Minion, hepimizin zaten bildiği, kendi klasmanında en iyi diyebileceğim lastikleri ön tarafta. Bunlar 27.5 2.60. Ben daha önce Track Session'da 27.5 Plus 2.80 Maxxis'ler kullanıyordum. Ondan biraz daha ince. Ama oldukça geniş bir kesite sahip jant seti var. Bu jantların iç ölçüleri yaklaşık 40 mm diye hatırlıyorum. Genelde Plus lastik kullanan bisikletlerin kullandığı ölçü. Bu jantlar no name. Zaten bisiklet üzerinde no name olarak bildiğim sadece gidon, jantlar ve dropper sele borusu var. Dropper sele borusu istenen kademede ayarlanabiliyor. Tabii ki bunlar şu anda hepsi kağıt üstünde, denemeden söyleyeceğim şeyler. Bisikleti kurup askıya aldıktan sonra devam edeceğim. Daha sonraki günlerde de deneme videolarını bol bol çekici olacağım. Şimdi kuruluma devam edelim. Bir yandan da anlatmaya çalışacağım. Sadece şu anda gidonu çeviriyorum. Boğaz vidalarını gevşeteceğim. Bunları daha sonra torklayacağım. 6 Newton sıkılması lazım. Bu çizgiyi baz alacaksınız ortalarken. Şu anda gördüğünüz gibi sol tarafa kayık. Daha sonra bunları düzelteceğim. Evet, yani bisikleti kurmak için tek yaptığım bu. Bundan sonra üst kapağı çıkartıp ön alnın boşluğunu alacağım. Daha sonra sürüşe hazır duruyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Görseldeki ve videolardakinden çok daha kalitesini hissettiren bir bisiklet. RockShox. Arka şok var. Havalı şok. Üstünde high speed, low speed compression, geri tepme ayarları mevcut. Yamaha Moro için custom tune edilmiş. İçerisinde bu bisiklete özel spacerlar bulunan bir model. RockShox ile Yamaha bu konuda beraber çalışmışlar. Ön tarafta zaten efsanelerin efsanesi RockShox Lyric 160 mm bir maşa var. Yine havalı bir maşa. Yamaha'nın çok güzel bir selesi var. Bunu Chromac'le değiştiririm diye düşünüyordum ama şöyle üstten de logosunu göstereyim. Gayet şık duran, böyle kadifemsi, derimsi bir his var. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. Burada fren hortumu ve arka tarafa gelen göbekten hızı ölçen, motora buradan bilgi aktaran bir kablo var. Bu kablo yani şu an diske sürtmüyor ama çok fazla çamur, çalı, balçıktan sonra bu acaba buraya sürter ve problem yaratır mı diye düşündüm. Ondan sonra da gücü kapatır mı diye düşündüm açıkçası. Ya atölyeye geldikten sonra mutlaka onarımını yaparım ama böyle bir şey dikkatimi çekti. Plastik koruma var. Bununla işimiz yok. Bunu sökeceğiz. Devasa bir kaset var. Shimano XT. Maksimum kaç diş var burada bilmiyorum. 50 küsür diye hatırlıyorum.
Daha önce hiç böyle bir kaset kullanmadım. Tırmanışta elektrik gücüyle beraber her yere çıkarabileceğime inanıyorum. Shimano X diye bir arka aktarıcımız var. Üzerinde klasik kilidimiz var. Bu kilit iniş dairesinin arasında kullanacağınız şu hareketi limitleyen ve zincirin savrulmasını minimuma indiren bir kilit. Burada ön tarafa takabileceğimiz bir aktarıcı demiri bulunmuyor. Herhangi bir vida girişi de yok. Bu biraz eleştirilebilir ama ben hiçbir zaman böyle bir şeye ihtiyaç duymayacağım. Dediğim gibi iniş ağırlıklı kullandığım için. Yine no name bir zincir kılavuzu var. Zincirin içeri veya dışarı düşmesini engelleyen. Praxis krank kolu var. Bilmiyorum siz daha önce duydunuz mu? Ben çok ilgiliyim aslında bu parçalarla ama daha önce görmedim. Edrex ve Toby bir şeyler gördü. Bunların kırıldığını pek duymadım. Ama burada sert bir plastik kaplama olduğunu söyleyebilirim. Yani bu direkt alüminyuma temas ediyorsunuz gibi değil de sanki onun etrafında bir kaplama var gibi hissettiriyor bana. Burada alüminyum döküm bir motor var. Yamaha'nın bize sunduğu yedek parça ve servis kolaylığı diye bir vaatleri var. Servis konusunda hiç beklentim yok ama ülkemizde artık bugün gümrük sınırının 35 euroya düştüğü bir dönemde yedek parça getirtebiliyor olmaları bence müthiş. Umarım ihtiyacımız olmaz ama mutlaka olacaktır. O zaman da söylendiği gibi parça getirebileceklerine inanmak istiyorum. Yani gidip bir bayiden kaybolan eksik vidanızı, kırılan parçanızı satın almak gibi bir lüksü Türkiye'de maalesef neredeyse bulamıyoruz gibi bir şey. Burada Yamaha'nın küçük bir ekranı var. Çok güzel gidona yerleştirmişler. Çok şık duruyor. Arayüzünü okuduğumda kılavuzda biraz karışık buldum ben. Ama deneyip göreceğiz. Kadroyla başlayalım tekrardan. Üst boru gördüğünüz gibi tepede ikiye ayrılıyor. Alt boru da aslında aynı şekilde bir ikiz boruya sahip. Ortadaki kısım akü. Tahmin ediyorum ki 60-61 alüminyum kullanılıyordur. Magura MT5 fren seti. Bu Magura'nın başlangıç değil, orta ve profesyonel diyebileceğim bir serisi. Daha önce hiç kullanmadım ama çok merak ettiğim bir seri. Ben normalde Shimano ve Hobb'tan maalesef şaşamayan bir kullanıcıyım. Ama balatalar alıştıktan sonra deneyeceğiz. Burada komik bir zilimiz var. Zille işimiz yok. Birazdan kutudan çıkanlara da bakacağız. Reflektör, şu bu bilmem ne. Plastik pedallar, bunları kutuya koyuyorlar. Muhtemelen yönetmekten dolayı koymak zorundalar diye tahmin ediyorum. Burada dropper postun kolu var. Bir ayara ihtiyacı var diye görüyorum. Çünkü tel boşta şu an burada. Dropper çok dipte. Bunu yukarı çekmem gerekecektir. Burada modları ve güçleri ayarlayabileceğimiz bir kontrol ünitesi var. Aşağı, üst ve yukarıda bir düğme ile. Ya bunlar biraz korkutuyor. Bisiklet çünkü ilk çarptığı noktalar buralar. Belki onları korumak için bir şey takılabilir. Hatta sırf onu korumak için hani bu zili bile tutabilirim üstünde. Ters düştüğü zaman çünkü bisiklet buralar ilk temas edecek şeylerdir. Ve sanki böyle bir kaliteli bir plastik gibi ama bunun mutlaka alüminyum olması lazımdı. Normal şartlarda çünkü bisikletlerimize kolay kolay bir şey olmuyor ters düştüğünde. Ama burada bence bir zayıflık var. Öyle hissediyorum. Ekran nispeten gidonun rise'ından dolayı içeride kalıyor. O kendini koruyacak gibi duruyor ama bence kol biraz savunmasız kalmış. Sol tarafta tabii ki herhangi bir vites kolumuz yok. Sağ tarafta yine vites kol olarak Deore XT çok iyi bir fren kolu, vites kumandası var. Genel olarak motosikletlerinden de alışık olduğumuz kontrol boyaları da birçok yerde var. Hatta Yamaha şuna bile dikkat etmiş. Maxxis'i böyle sticker'a, sibop'a ortalamak böyle bizim gibi takıntılı birkaç kişinin yaptığı bir şey. Genel olarak kaynaklar çok şık duruyor. Çok temiz. Sadece şuradaki parçayı çok yakıştıramadım bu bisiklete görsellerde. Çok küt duruyor. Sanki hani bu biraz sanayi işi gibi. Ama onun dışında bükümler, kaynaklar, geçişler gayet sağlam. Kadro geliyor, burada tamamlanıyor ve blok buradan yukarıya oturuyor. Oldukça ağır bir bisiklet. Yamaha'nın savunduğu şey çok doğal bir pedal hissi olduğu. Kullandığım örneklerde gücün aniden gelmesi kontrolü zorlaştırıyor. Bir engeli aşarken o gücün birden gelmesi kontrol kaybına sebep olabilecektir. O yüzden Yamaha böyle bir teknoloji sunduğunu söyledi. Çok güzel bir kadro koruyucusu var burada. Zincirin buraya vurduğunda kadroya zarar vermemesini sağlayan çok şık yapılmış. Sert yumuşak arasında, hatta yumuşağa biraz daha yakın bir yapısı var.
ses yapmayacaktır. Kadroyu koruyacağını düşünüyorum. Ya fena sayılmayacak bir göbek sesi var. 4 piston frenlerimiz yine Magura MT5. Burada kaliperlerini görüyoruz. Magura'nın da yine rotorlarını kullanıyor. Evet, yani genel olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Kutuda neler var onlara bakacağım. Tahmin ettiğim gibi yasal yükümlülükten dolayı koydukları parçalar var. Bu nedir? Hiçbir şekilde anlayamadım şu anda. Daha sonra kurcalarız. Arka sela borusuna takacağım aydınlatmanın tutucusu diye düşünüyorum. Kullanmayacağım bir şey. Kurulumu yapmanız için verdikleri bir tork alyan. Bir tane normal alyan. Bu reflektörlerle işimiz yok. Jantlara takılacak kedi gözleri. İşimiz yok. Bir flat pedal. Bunlar plastik ve reflektörlü. Bu tip bisikletler hiçbir zaman pedal üstünde montaj edilip gelmez. Kutu içinde de pedal verilmez. Ancak böyle geçici olarak kullanacağınız plastik pedallar verilir. Sürücü kendi tarzına göre çivili platform pedal veya clipless tipli pedal kullanabilir. 3-4 seridir. Bu Saint'lerden kullanıyorum ben. Bu 3 ya da 4. paketim. Bunları takacağım. Çok kısa çivileri var. Five'in ayakkabıyla çok iyi tutuş sağlıyor. O yüzden de tercih ediyorum. RockShox'ın sticker seti. Bunlar nedir bilmiyorum. Spacer olamayacak kadar büyük. Acaba servis yapabilmem için kullanacağım bir şey mi? Emin değilim. Şöyle çok kısa bir USB kablosu var. Micro USB çıkış. USB değilmiş. Buradan muhtemelen telefonunuzu şarj edebilir veya ön aydınlatmaya güç alabilirsiniz. Ya inanılmaz dolu. Ya çok fazla parça var. Bu kadar fazla ürün yollamalarına çok şaşırdım. Şunlar bile ciddi bir maliyettir. Arka ışık var. Güzel bir ön aydınlatma vermişler. Magura fren setinin kitapçıkları gibi bir anahtar var. Yani inanamıyorum gerçekten. Dediğim gibi bunları satıcının vermemesi lazım bence. Versin mutluyuz tabi de. Yamaha'yı tebrik ve takdir ediyorum. Maşa içinde bir de şok içindir. İnanamıyorum. Yani Yamaha logolu bir pedal anahtarı. Bunları geri pakete gazlayalım. Böyle devasa bir şarj adaptörü. Türkiye prizlerine uyumlu bir şekilde geldi. Evet, temel olarak anlatacaklarım bu. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımı sıkmış olabilirim. Çok fazla bilgi isteyen arkadaşlarıma da yetmemiş olabilir. Şimdi dediğim gibi ben bisikleti garaja alacağım. Orada lastikleri tubeless'a döneceğim. Daha sonra da bisikleti tabii ki ait olduğu yer arazide deneyip neler yapabiliyor, nasıl bir keyif veriyor hep beraber görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.